Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hep birlikte uçan balonlu kız yapacağız. Güzel bir kız balonları uçuruyor. Sanırım hepimizin hayali küçükken bir sürü balonu tutup uçurmakta. Ben bu arada çalışmama başladım. Ahşap zemin üzerine yapıştıracağım yaptığım taş boyamaları. Öncelikle tablomuzun yeşil alanını yapıyoruz. Ben bu ahşabı hobi malzemeleri satan bir dükkandan aldım. Genel olarak hemen hemen bu hobi malzemeleri satan bütün dükkanlarda var. Hatta sadece ahşap satan yerler bile var bunlar için. Oralardan temin edebilirsiniz. Şimdi gökyüzünü boyuyoruz. Yukarıları koyu, aşağıları beyazla aydınlatarak boyuyoruz. Fırça yönlerine her zamanki gibi dikkat ediyoruz. Her zaman aynı yönü olması için aynı şekilde çalışıyoruz muhakkak. Fırça iz yapmaması için. Evet, o anda yapmıyor ama kuruduktan sonra fırçamız iz yapıyor. Balonlarımızı ve balonu tutacak küçük kız çocuğumuzu yavaş yavaş boyuyoruz. Ben rengarenk bir balon olmasını istedim tablomda. Hemen hemen elimdeki bütün boyaların her renkten, canlı olan her renginden boyadım. Öncelikle kesinlikle astar yapmayı unutmayın. Astar yapmazsak istediğimiz renge hiçbir zaman ulaşamayız. Renklerimiz net olmaz. Bunlara muhakkak dikkat edelim. Renk değiştirirken mutlaka fırçanızı yıkamayı unutmayın. İyicene kuruduğundan, kuruladığınızdan emin olmayı da unutmayın. Kenarlarını iyice boyuyoruz ki yapıştırdıktan sonra arkaları ve yanları gözükmesin. Koyu renklerde astar yapmanıza gerek olmayabilir ama açık renklerde dediğim gibi kesinlikle astar yapmalısınız. Taşlarınızın güzel ve renklerinin net olmasını istiyorsanız. Bazı renkleri, özellikle bu bazı renkler açık renkler. Ben onları 2 kere boyuyorum. Dikkatinizi çekmiştir sizin de. Burada aslında yaparken fark etmedim ama kızın kafasını da maviye boyadığımı fark ettim. Daha sonra tabii ki taşları boyayıp yerleştireceğim zaman. Siz de benim gibi aynı hataya düşmeyin. Böyle kızı yerleştirdiğim için siz de aynı şekilde boyamayın. Kızın sadece elbisesini maviye boyayın. Diğerini ten rengi yapacağız tabii ki. Saçlarını yapacağız. Evet, yavaş yavaş renkli renkli balonlarımız çıkıyor. Fark ettiyseniz. Bu arada ben tabloma devam edeceğim birazdan. Zeminin kurumasını bekledim üzerine çünkü yol yapacağız. O yüzden önce kuruması gerekiyor. Daha sonra üzerine çalışacağız.
O ara beklerken taşları boyadım. Siz de aynı şekilde devam edebilirsiniz. Çünkü çok bekleniliyor. Bir iki ayrı obje kullandığınız zaman, yani hem tahta hem taşı. O yüzden önce taşları boyarsınız, astarlarını yaparsınız. Sonra ahşabınızı boyarsınız. Sonra boyalarınızı tekrar taşlarınızı istediğiniz renge boyarsınız. Böyle dönüşümlü olarak yol alırsanız daha iyi oluyor. Evet, ahşabımızı boyadık, kurudu ve şimdi yolumuzu yapacağız. Şu anda çizimleri çok belli olmasa da ben yolu yine kurşun kalemle önce çizdim. Daha sonra boyadım. Biliyorsunuz ki kurşun kalem bu işlemleri yaparken büyük yardımcı. Önce yeşil alanı yaptık. Geçiş yapabilmemiz için öncelikli olarak zemini boyuyoruz. Daha sonra üzerine yapacağımız detayları ekliyoruz. Ben bu yolu boş bırakayım, yeşil alanı yapayım, ondan sonra yapayım diye düşünmeyin. O zaman istediğiniz geçişi elde edemezsiniz. O yüzden üzerine yolu tekrar çizerseniz daha güzel oluyor. Ben yeşil alanı şimdi papatya yapıyorum. Dotting yaptığım aparatlarla çalışıyorum papatyaları yaparken. Kızımızın elbisesi hazır. Onu da üzerine küçük küçük puantiyeler yapıyorum yine beyazla. Her zaman söylediğim gibi renk seçeneği tamamen size kalmış bir durum. Evet, yolu birazcık renklendirdik. Önce ben balonları yani taşları koyup ondan sonra yapıştırıyorum. Bunu her zaman da söylüyorum. Çünkü yapıştırdıktan sonra söktüğünüz zaman hem malzemenizi deforme ediyorsunuz hem de kötü bir görüntü oluyor. O yüzden önce yerleştirip daha sonra yapıştırırsanız hem işiniz daha kolay olur hem çalışmanız daha güzel olur. Ben tutkalla yapıştırdım taşlarımı. Siz silikonla da yapıştırabilirsiniz ya da herhangi sıvı bir yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Ama tutkalla da yapışıyor. Evet, taşları sıkıştırıyoruz birbirine. Ben tutkalı herhangi bir boyama yaptığım eski fırçalarımla yapıştırıyorum. Suyla yıkadığınız zaman herhangi bir iz kalmıyor tutkalda ya da fırçada. Hani herhangi bir deforme olmuyor fırçanız. O yüzden siz de yapıştırabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi kızın kafasını düzelttim. Ten rengi ve saçını sarı yaptım. Balonlara uzattı ellerini. Saçlarını boyuyoruz. Taş üzerinde, ahşap üzerinde ikisinde de akrilik boya kullandım. Küçük detayları da akrilik kalemimle yapıyorum yine. Etrafına yapı malzemeleri satan herhangi bir yerden alabilirsiniz. Ben hasır saracağım tablomun etrafına. Onu da yine tutkalla yapıştıracağım. Evet, gördüğünüz gibi tutkalı sürüyorum. Daha sonra tutkalı sürdükten sonra halatımı yapıştıracağım.
Kenarlarına birazcık ağırlıklar koyacağım. Yapıştırma işlemimizde sonuna geliyoruz. Daha şık, daha güzel bir görüntü oluyor bu hasırla. Evet, yavaş yavaş çalışmamızın da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa yorumlardan mutlaka yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.